Evet, merhabalar. Yine gün geçmiyor ki yeni videolar gelsin. Dileğimin farkıyla Türkiye'de ilk içerikler sizlerle. Evet, merhabalar. Yine dileğimin farkıyla Türkiye'de bir ilk. Henüz yeni gelen, daha önce de size kutu açılışı ve kurulumunu göstermiş olduğum Zontes'in ZT250E modeli ile RKS'nin RZ250S modeli yan yana. Motorların blok olarak, güç olarak, performans olarak, lastik çapı, jant çapı, fren sistemi, tüm mekanik, yürüyen her şeyi aynı. Sadece kasada farklılıkları var. Bununla beraber görünen, elimize gelecek olan rüzgar, taş, sinek ve benzeri dış etkenlerden koruyan bir aksesuar, rüzgar tutucusu var. Daha büyük bir tur camı var. Haliyle bunda spor kısa cam yok. 6 mercekli daha büyük far var. Bu farların aydınlığını anlatmaya gerek yok. Biliyorsunuz RZ'nin farının ne kadar başarılı olduğunu. Onun üzerine bir tık fazlası işte bu farlar. Şimdi ben dış farklılığa geçmeden önce bazı farklılıklardan size bahsetmek istiyorum. Nedir bu? Radyatör. Bunda dikdörtgen yatay olarak konumlanan bir radyatör var. Yine dolum yeri burada görmüş olduğunuz kapaktan yapılıyor. Fakat abisi diyelim radyatörü sanki daha büyük ve dikey konumlanmış. Yani RZ'de yatay olan bunda dikey olarak konumlanmış. RZ'de korna üst taraftayken şu şekilde göstereyim. Üst taraftayken abisinde kornayı içeriye almışlar. Bunun su dolum yeri burada. Biraz her zaman ihtiyacınız olan bir şey olmadığı için vidayla oraya sabitlemişler. Dolum yapılacağı zaman onu oradan sökmeniz gerekecek. Bu benim için bir külfet diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi her zaman yapılacak bir şey değil. Gelelim diğer farklılıklarına. Kafa tasarımı ve boy olarak göstermek istiyorum size. Bakın yerdeki çizgiye. Ben arka taraftan her iki motoru da eşitledim. Bunu şu şekilde göstereyim size. Yerdeki çizgiyi baz alarak çıkıntılarını hesaplayarak motorlar kıç tarafından eşit. Ama ön tarafa geldiğimizde kağıt üzerinde 10 santim gibi bir boyut farkı var. Bu tekerin orta noktasından fayansa kadar aldığımda bu boyut farkı daha da fazla. Yani spekte yanlış bilgiler veriliyor olabiliyor bazen. Doğruluğa muhtaç olabiliyor. Buna istinaden bu şekilde bir boyut farkı var uzunlukta. Genişlik olarak da evet abisi daha geniş. RZ 78 santim, abisi 85-86 dolaylarında. Bu da gözle görülür bir genişlik. Yaklaşık 10 kilo kadar daha ağır abisi. RZ'de kuru 178-180 kilo kadardı. Abisinde 195 kilolarda. 10-12 kilogram gibi bir fark var. Fakat bunun yine yurt dışında 350 modelinde 16 litrelik yakıt depo hacmi varken yine RKS'nin lansmanında 16 litre gözükmesine rağmen bu üründe de kardeşi gibi 12 litre yakıt deposu var. Sele farkları bu şekilde. Daha büyük, daha uzun, daha yüksek bir bel desteği ve artçı için çok daha geniş bir sele alanı var. Şu an için selesi açık, altını göstereceğim. Ama öncelikle kardeşinin selesinin daha küçük olduğu gözle görülür bir fark. İkisinin de sele yükseklikleri aşağı yukarı aynı. Yani 76 santim, 77-77,5 gibi bir sele yüksekliği var. Ama abisinde bu şekilde geniş bir alt sele, altı muhafaza alanı bulunuyor. Amortisörlü bir sele tutucusu. Halı flex bir sele altı döşeme kılıfı. Ürünle beraber bir yağ filtresi. Böyle bir aparat. Bu aparatı direksiyonun orta tarafına taktığınızda çeşitli aparatları bağlayabiliyorsunuz. Bir adet avadanlık, bir adet bileklik,
Yine Zontes'e ait bir adet el kılavuzu. Bir de diğerinin vidası. Ürünle beraber gelenler. Buna ilave çanta demiri almanız gerekecek. 1, 2, bunun içerisinde var 3, 4 ve 5 vida bağlantısıyla bunun arkasına çanta demiri alabilirsiniz. Yine bu ürünün farklı olan yerlerinden biri amortisörü. Bakın arka amortisörün bakla sayısı, sıkılık ve amortisörün kendi yüksekliği. Reze'de daha kalın, daha kısa, daha az bakla helezona sahip bir amortisör var. Ya bunda ayar kısmı buradan basitçe yapılıyorken abisinde bunun çantasından çıkan ayar vidasıyla mandalıyla bunu kullanabiliyorsunuz. Sertlik derecesini ayarlayabilirsiniz. RZ'nin egzoz tüpü dıştan farklı olsa da içleri aynı. Bunun sadece dış muhafazası motor daha uzun olduğundan uzatmışlar. Fakat aynı egzoz sistemi var. Uzunluğu da aynı. Dediğim gibi motor blokları aynı. Ayak basamak konusunda abisi sele konfor olarak ayağınızı yani 1.90 ve üstü insanlar rahat kullanabilir. RZ'de 1.90 üzeri nispeten daha sıkıntılı olabilir. Yani oturuş pozisyonları bu şekilde. Her iki ürününde. Bir diğer güzelliği saklama alanları. Yine sol taraf anahtarla beraber kilitlenebilir durumda. Kontak kapalı olduğu zaman açılmıyor. Bayağı büyük bir saklama alanı mevcut. Elimi yumruk yapıyorum. Evet, dirseğime kadar. Tam dirseğime kadar 1,5 litrelik pet şişeyi rahat alabilir şekilde 2 tane saklama bölmesi mevcut. Bunun içerisinde OBD soketi, hızlı USB şarj ve hızlı Type-C şarj girişi var. Bunun içerisinde herhangi bir giriş yok. Fakat şu iç taraftaki kapak, burada 2 tane sigorta, hatta açayım. Bir de adaptörle şarj giriş yeri mevcut. Ne kadar görünüyor şöyle bakalım. Evet, bu kısımda bir tane adaptör girişi, 2 de sigortası, koruma sigortası bulunuyor. Ekranı aynı. Ön konsolda değişiklikler var. Bu konsol içerisindeki 3 vida gevşeterek ileri ve geri kaydırılabilir durumda. Yine burada bir ufak eşya bölümü var. Küçük telefon ya da anahtar ve benzeri ya da akıllı anahtarınızı koyabilirsiniz. Yine LG kısıtma standart bu motorda da. Arayüz ve versiyonları aynı. RZ üzerinden de biraz bu şekilde bakalım. Bir farklılık daha var unutmadan. RZ'de sinyal verdiğiniz zaman flaşör sesi duyamıyorsunuz. Fakat bu abisinde 350e'de bu şekilde bunun içerisine bir tane flaşör konulmuş. Sesli uyarısı. Açık bıraktığınızı hatırlatır şekilde bir flaşör kullanılmış. Sinyalleri kayar şekilde. Kamera altyapısı hazır. Buraya arka kamera, yine ön tarafa da burada bağlantıları hazır bıyık altında. Buraya da ön kamera takabilirsiniz. İçerisine beyin girişleri mevcut. Elektrikli cam açıldığında şu şekilde göstereyim. Rüzgarı gayet keser şekilde. Arada da saptırıcı konulmuş. Aerodinamiği bozmaması açısından. Bir de hoşuma giden bir şey daha göstermek istiyorum. Ürünün açılışında far slight'ını göstermek istiyorum size. Bu şekilde bir selamlama. Şimdi farlarımız da yanacak. Evet, böyle bir selamlaması var. Yurt dışı 350e modelinin bazılarında bunun içerisinde LED aydınlatma var. Bunda o opsiyon yok. Yani herhangi bir kablo soket bağlayalım, onu devreye sokalım diyemezsiniz. Bugün için size 7 Ağustos'tayız. 7 Ağustos itibariyle geçerli fiyatlarından bahsedeceğim. 250e'nin güncel liste satış fiyatı 210.000 TL nakit, 250.000 TL 12 taksitle. RZ ise
208 bin lira gibi bir fiyat etiketiyle 12 taksitle alabilirsiniz. Bu fiyatlar bazı bayilerde değişiklik gösterebiliyor. Sebebini bilmesem de muhtemel banka anlaşmaları ya da peşin alımlar ya da bir kısmının peşin bir kısmının nakit olmasından dolayı olabilir. Bundan ötürü bu liste fiyatı, tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatıdır. Yani başka bir farklılık ben göremiyorum. Dediğim gibi lastikleri, frenleri, motor mekaniği, teknolojisi, el ısıtması, her şey standart. Dış görünüşünün dışında saklama alanı, selesi, bir de hava filtre kazanı dışında. Bunda şöyle bir ayrıntı var. Bu 350E'de kullanılan hava filtre kazanı. Ne farkı var? Bunun içerisindeki hava filtresinin kendisi telli bir filtre. Bunda 310 modelinde kullanılan bir hava filtre kazanı var. Bunun içerisinde tel kendisinde var. Siz sadece telsiz bir filtre takıyorsunuz. Yani bu ürünle o ürünün hava filtreleri farklı. Amortisörleri farklı. Haliyle kasası farklı, ağırlığı farklı. Onun dışındaki teknolojisi aynı. İşte görmüş olduğunuz farklılıklar var. Bunun çekmece bölmesi buradan açılıyor. Onun yukarıdan açılıyor. Bunun alanı çok daha darken bir yarımlık su altına da ufak bir şeyler koyabilecekken abisinde 1,5 litre pet şişeyi rahatça koyabiliyorsunuz. Bu renk 2024 yeni lansman rengi. Abisi 368'de de var bu renk. Çok beğendim. Yani iki tekerli bayisi de sağ olsun bize bu ürünleri ilk gösterim fırsatı verdiği için ürünün kutu açılışlarında da bizi davet ettiler. Kurulumlarında da emeğimiz var. Yani bu bayiden güvenle alabilirsiniz. Ama size şunu hatırlatmak isterim. Bu motoru alanlar egzozundaki vidalara gevşek olduğunu, düştüğünü söylüyorlardı. Evet, ben kendim bilakis bu ürünün kurulumunda tümünü kontrol ettim. Bakın fabrikanın çizmiş olduğu çizgi vidadaki çizgi. Yani neredeyse 1/4 oranda bunu sıkmışım. Tüm vidalarda aynı şekilde bakın. Bunun çizgisi burada ama vida buraya kadar sıkılabildi. Özellikle bu egzozundaki bakın çizgisi burada ama vidayı buraya kadar sıkabilmişim. Bu da aynı şekilde, bu da aynı şekilde. Antifrizi kontrol edildi. Yani herhangi bir sıvı dökülüşü var mı yok mu? Daha sonra motor çalıştırılmadan açıyorsunuz. İçerisinde yağın seviyesini kontrol ediyorsunuz. Var mı yok mu? Onun haricinde kardeşi RZ250'de 1,7 litre yağ alıyor ama 350 modelinde 1,55 litre yağ alıyor. Bu makinede 1,7 litre yağ konulması gerekiyor. Hani 350E deyip buna 1,55 yağ koymayalım. Benim diyeceklerim, önereceklerim, tavsiyelerim şimdilik bu kadar. Koltuk ısıtma olsaydı evet iyi olabilirdi. Çünkü Ford'da var bu koltuk ısıtma ve elcik ısıtma. Ama kullanımı biraz menü içerisinden ayarlamanız gerekecek. Bunun bir güzelliği buradan bastığınız zaman hemen elcik ısıtmayı devreye alabiliyorsunuz 3 kademeli olarak. RZ'nin çanta demiri arkasında hazır. Ama buna da her çantaya uyumlu değil. Bazı çantalarda uzatmanız gerekebilir. Ama RZ 250E modelinde mecburen arkasına bir çanta aparatı yapmak durumunda kalıyorsunuz. Videoyu izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Kanalımda motorlarla ilgili birçok video mevcut. Özellikle bu ürünlerin teknik bakım, onarım gibi kullanılan malzemeler, içerikleriyle alakalı hatta motor bloğunun içerisine kadar da tüm içerikleri kanalımda mevcut. Bu 250E için de geçerli, RZ250S için de geçerli. Çünkü mekanik yürüyeni her şey aynı. Kanala bir göz atmanızı tavsiye ederim. Bu videoyu da izlediğiniz için size teşekkür ederim.